karavanın ölçüsünü çok seviyoruz. Bu arada hangi karavan derseniz bizim Weinsberg'in ölçülerini çok seviyoruz. Bize inanılmaz rahat geliyor. Hatta bu karavanı biraz daha ufaltabiliriz yani öyle de bir avantajımız var. Yani o kadar rahat hissettiriyor. Şimdi bu banyo ölçüsü bize güzel. Aynısını birebir olarak yeni karavana kopyalamayı planlıyorum. O yüzden bunun ölçüsünü alacağım. Masanın ölçüsünü alacağım ama bunu küçülteceğim. Çünkü hani bu uygun olursa dönerli tuvaletin arkasına, yol sürücü koltuğunun arkasında bir masayı bunun daha küçük versiyonunu yapmayı planlıyorum. Bir de bu tezgah güzel. Boyut olarak da güzel, yükseklik olarak da güzel. Bunu alıp diğer karavana taşıyacağız artık. Bakalım. Şimdi benim bu tuvaletimin ölçüsü şöyle 62, 35 ve üçgen bir şekilde 61 geliyor. O zaman ben bunu 90'a 90 olarak hesap edebilirim. Aha, defterim yok. Yazar mısın Güldeniz? Kafa sallıyor. 90'a 90 banyonun ölçüsü. Çünkü bizim karavanla ilgili diğer tarafta banyo benim için önemli bir ölçü. Ona hiç emin olamıyorum. Şimdi burası çok geniş bir alan. Aklıma ne geldi? Deftere ihtiyacımız yok. Kamerayı da Ha, doğru. not etmiş gibi işte. Şimdi buradan şurası 130 santim. Şu masanın yarım bölüm. Neden yarım alıyorum? Ön taraftaki koltuk döneceği için burası sürücü koltuğun tam sırt kısmına sıfır olabilir. Öyle bir rahatlığımız var. 130 santim ama bu masa geniş bir masa. Yani 75 santim. Biz bunu 50 santime düşürebiliriz. Yani o yüzden 130 değil de 110 santim kullanabiliriz. Burası iyi ama konforlu burası. 50 santim bir genişliği varmış. Tamam mı? O zaman şimdi şuradan 64 burası, 74 burası. 64 74. Bu güzel bir ölçü. Bunu o zaman biraz daha daraltıp yükseltebilme imkanımız elimizde mevcut. Diğer tarafa gelince bu tezgah. Tezgahla ilgili ne düşünüyorsun? Boyut olarak yüksekliği çok iyi. Fazlasıyla bize geniş bile dağlarında yapabiliriz ama yükseklik iyi. Şu derinlik İşte oraları daraltabiliriz, kısaltabiliriz, bunlar olur ama yüksekliği birebir aynı alalım. o zaman 116 santime şuradan alıyoruz. 65 santim. 116'ya 65. Bu bunun ölçüsü. Şu bölümü indirebiliriz. Yani 10 santim indirebiliriz 55'e. 116 ya burası şimdi. Şu bölümü de kesebiliriz buradan. Bir 16 santim mesela burada. Demek ki burası şu tezgahın şu bölümü 100 metre. 100 santim. 100'e ne dedik? Şöyle aldığımız zaman 100'e 50 bizim için uygun bir tezgah ölçüsü oluyor. Yükseklik ama yükseklik gerçekten çok güzel. Ben çok rahat çalışıyorum burada. 95 santim. Aslında ölçüsü bizim buzdolabıyla aynı ölçüde. Bir de o zaman şu dolabın şu boyutu yani 40 santim mi? Hatta 30 santimi bile iş görebilir. Ne diyorsun? Evet, birkaç Şöyle. askılık yer olsa yeter. 2 askı bize yeter yani. Bu da yer ayarlayabilirsek 30 santimde bunu kullanacağız. Bu karavandan kopyalayacağımız başka bir şey. Yatağın genişliğine bakacaktım. Ha, ona bir bakayım. Şurada bunun yatağın aslında genişliğini biliyorum. 116'ya 136. Şöyle bir üçgen şey formunda ya bu yatak. Şeyde yazıyordu. Weinsberg'in kendi sayfasında, orijinal sayfasında Yatağın bu. boyutları yazıyor. O yazıyor. Kaç uzunluğu ne kadar dedi? Uzunluk 190. Tamam o zaman. O zaman tamam, hadi bakalım bunu sıradaki varyasyonda kendi karavanımıza kopyalamamız kaldı. Bu heki bu arada kaçmış hakikaten ya. Harbiden 70'e 40'mış bu heki. Hatta 70'e 50'ymiş bu heki. Tabii canım 70'e 50 bu heki. Onu şeyde işte. O zaman hadi gidelim diğer işlere bakalım.
Şimdi ne durumdayız anlatalım. Karavanın içini zaten sökmüştük. Malzemelerimizi aldık. Bugün karavanın içindeki tozları şimdi bir yıkayacağım. En azından taban yalıtımını yapacağım ve tavan eklerinden bir tanesini açmayı hedefliyorum. Gittim sabah ahşap aldım. Kavak kontrol aldım tavan için ve karkas çitlerini aldım. Şimdi bir yavaş yavaş işlemlere başlayalım. Bakalım ne kadar sürecek. Bugün 23 Nisan. Hedefe göre bugün bayağı bir ilerlemem gerekiyor. Çünkü işlerden dolayı hiç ilgilenemedik karavanla. Bir sene olacak neredeyse. Daha sadece minibüs halini anca getirebildik. Artık biraz hızlanmamız gerekiyor. Elimizde şimdi şöyle bir malzeme var. Adı Vitoserf. Asıl amacı su yalıtımı için yüksek yoğunluklu bir yapıştırıcıya sahip. İyice bastırarak yapıştırılması, sıkıştırılması gerekiyor. Aynı zamanda bu aletin şöyle bir özelliği var. Bu yüzeylerin titremesini engelliyor. Titreyip ses yapmasını, o titreşim sesini yapmasını engelliyor. Ama çok fazla kullanmamak gerekiyor bunu titreşim yaparken. %25'ini geçmemesi gerekiyor. Şimdi ben hem yalıtım için bazı noktalarda kullanacağım hem de titreşimi engellemek için kullanacağım. Şimdi yalıtım amacıyla yaptık. Şimdi şu yüzeylere, bu geniş boş yüzeylere birer küçük parça bunlardan yapıştıracağız ve bu ses kesilecek. Şuraya ve buraya yapmıyorum zaten, cam var. Şu bölgede yapmıyorum. Buraya heki gelecek. Şu bölgeye yapacağız. Birkaç noktaya daha yapıp bu kısmı bitirip sonra hekiye geçeceğiz. Şimdi diğer işlemlere başlarken hekiyi yavaş yavaş takalım diyorum. Elimde Skymax 40'a 40 o şöyle güzel bir arkadaş var. Kendisi aynı zamanda ledli. Bu da aydınlatma çözümlerimizin bir kısmını fayda sağlayacak. Valla bayağı uygun aldık bunları Vantubi'den. Biliyorsunuz sponsorluk falan bir şey yok. Ama fiyat konusunda en iyileri onlar gibi gözüküyor şu anda benim gördüğüm. Kesinlikle de fiyatından bağımsız olarak da çok iyi insanlar, çok faydalılar, çok yardımcı oluyorlar. Bir şey alacaksanız kesinlikle bakın. Ya bunlarda güzel fiyatları var gerçekten ya. Şimdi biz buna bir bakalım nasıl yapacağız. Ne oluyor lan? Ben de diyorum arabaya mı vurdular? Çık lan liftin altına o zaman. Ben de arabayı ben de şeyde araba bir sallandı lan, kim arabaya mı vurdu birisi? Oğlum araba öyle bak, lift var ya öyle bir sallandı ki araba sağa sola gitti geldi. Saat önce de bir yerde deprem oldu. Şimdi kartondan bir kalıp çıkartıp içten deleceğiz. Daha kolay yapalım çünkü cam bayağı ağır oluyor. Size de örneğin bir tane kartondan kalıp çıkartıp ona göre yapın. Hatta internette bazı yerlerde bu kalıpları da ölçüleri var. Direkt çıktısını alıp böyle ölçülerini alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet, artık bir hekimiz de var. Çok uğraştırdı çünkü gerçekten şu aralardaki bu oyuklar vesaireler falan, oraları düzeltmek, çekiştirmek, şunlar bunlar, tekrar karkas yapmak biraz zorladı ama sonunda bir iki saat uğraşsak da bitirdik onu. Artık yalıtıma geçme zamanı ama önce bir mola vereceğim. Ama çok güzel oldu. Şöyle hop 40'a 40. Şimdi benim internette baktığım videolarda vesairede falan görmediğim ve kimsenin üzerinde durmadığı bir konu var. Ben bunu bahanesiyle anlatayım hazır hekiyi takmışken. Şimdi bu sprinterların ya da minibüslerin böyle yolları var. Ne demek, ne anlama geliyor ya da neden yapıldığını bilmiyorum. Muhtemelen yağmur oluğu gibi bir oluklar var. O oluklar tam hekinin olduğu kısımlarda ister istemez geliyor. Oralara ahşap çıtaları doğru takmak gerekiyor. Yoksa iki kalıp birbirlerine oturması da çok zorlanıyor. Biz de onu ilk başta fark edene kadar biraz zorlandık. Bu aklınızda bulunsun. Biraz araştırdığım zaman yurt dışında mesela bunların direkt aparatları varmış. Böyle Sprinter için ya da işte Ducato için aparatları varmış. Belki işinize gelebilir. Onları kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben şimdi yalıtıma başlıyorum yavaş yavaş. Yalıtımı yapmaya başlayalım. Önce duvarları bir yapayım. En son tabanı yapayım çünkü taban çok kirleniyor. Ahşabı attıktan sonra o kirlilikli temizlemek zor olabilir gibi düşünüyorum. Haydi o zaman. Yalıtım olarak ana malzememiz elastomeri kauçuk olacak gene. Ya sebebi uygulaması oldukça kolay bunun. O yüzden elastomeri kauçuk kullanacağız. Ben
Ode marka. Şöyle yakınlaştırmaya çalışıp gözüküyor mu bilmiyorum. Ode marka aldım. Bu Ode dünyanın en iyi yalıtım malzemelerinden bir tanesiymiş. Bana da sağ olsun One to Be'deki arkadaşlar söyledi. Hani çok kaliteli diye. Bunu kullanacağız. Bütün yüzeyler için aynı ölçüyü aldım. Hiçbirbirlerini, evlatlarım onlar benim. Hiçbirbirlerini birbirlerinden ayıramam. Şimdi bununla yavaş yavaş girişeceğiz. Beklediğimden daha zor bir işmiş bu arada. Haberiniz olsun. Hani videoları vesaire falan izlerken kolay gibi gözüküyor ama hakikaten zor bir işmiş. Bu arada büyük yüzeyleri yapmak kolay. Asıl sıkıntılı olan şey küçük yüzeyleri yapmak. Her bir noktayı boş bırakmadan yapmak gerekiyor. Yoksa bakın böyle burası şu anda açıkta gözüküyor. Bu açık gibi yerlerde ısı köprüsü oluşup yalıtımın işinin bir kısmını mundar edip bozar. O yüzden her bu detayı ince girmek lazım. Kaba kısımları yapmak kolay. Zor olan kısmı inceleri girmek. Aklınıza bulunsun, boş bırakmamak gerekiyor. Şu an böyle boşluk görüyorsunuz ama onların hepsi kapanacak birazdan. Şimdi yalıtımın büyük bölümlerini ve kabasını bitirdim. Şimdi sol duvara bir şey yapmıyorum. Sağ duvara da bir şey yapmıyorum. Çünkü sağ duvara biz cam taktık ama burası komple çek kırartılacak. Yerine 10 santimlik genişletme takılacak. Bu cam da buraya takılacak. O yüzden çok büyük bir alan yok. Bir de keserken biçerken risk yaratmayalım. Sonuçta parça çıkartıyoruz. O yüzden bu kısmı camlar takıldıktan sonra yapacağım. Büyük bir kısmını bitirdim. Şimdi yere karkasları sereceğim. Burada 4 tane yol var zaten. Kendi hazır yol var. Bu biliyorsunuz önceden bir ambulansı. Onların daha önce karkas attığı yerlerin aynısından yeniden karkas atıp üzerine hava kontrolü yerleştirip bu bölümü bitireceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Haydi o zaman. Ahşabın yerdeki döşemin ilk bölümünü çok güzel koydum yerine. İkinci bölüm koyarken uzun kısa kenarda keseceğim ve kısa kenarda kesince böyle cücük gibi kaldı ortada. Bu da şu anlama geliyor. Ben artık yorulmuşum. Bugünlük bu işi burada bırakmam gerekiyor. Zaten yeri yaptıktan sonra karkas bölümü başlayacak. Bence bu bölümü burada da kapatabiliriz gibi gözüküyor. Devamı için takip edin, abone olun. Devamını yapalım. Artık hızlanıyoruz. Bunlar da emeğin lekesi. Yalan hep silikon.